yemek için nereye gideceğimize nasıl karar vermeliyiz? Avcıyı istiyorlar, çiftçi yapmaya çalışıyorlar. Bazı erkekler avcıdır. Nasıl anlayacağız o farkı? Bu tarz bir erkek klas ve çekici olarak algılanıyor. İdeal erkek klas erkek. Peki ideal kadın? Şimdi erkekler flört tarafında başka davranışlar sergiliyor. Kadınlar başka davranışlar. Hafifçe başını böyle bir tarafa doğru yatırır. Açıya bakacağız o zaman gözdeki, değil mi? Aşağı doğru biraz daha bakıyorsa benle biraz ilgileniyor. Flörtleşmeye başladılar. Uzaktan aldılar sinyal. İlk adımı kim atmalı? Kadınlar da duygularını bastırmak istediklerinde Dedektif gibi olacağız, değil mi? Gözü ne diyor, vücudu ne diyor, ses tonu nasıl? hiçbir zaman bir centilmen erkek partneriyle bir yemek masasında karşı karşıya oturmaz hocam. Saygı talep edilen bir şey değildir hocam. Saygı söküp alınabilecek bir şeydir. Küpeyle ya da oynamak gibi mi? Küpeyle de olabilir. Aslında buradaki mevzu küpe de değildir, kolye de değildir. Bir materyalden destek alma ihtiyacı hisseder. Efendim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepinizi ilgilendiren bir konuyu masaya yatıracağız. Konuşmacı yazar Oğuz Benlioğlu konuğum. Etkili konuşma, etkili vücut dilini kullanma nasıl olur kendisine soracağız. Hoş geldiniz diyorum Hoş öncelikle. bulduk efendim, çok şıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum iltifatla başlıyoruz, öyle değil mi? Her zaman. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Aslında o konuya geleceğim. Ama ilişkilerdeki vücut dilini çok merak ediyorum. Şöyle birlikte kafamızda böyle canlandırmaya çalışalım istiyorum. Bir kadın, bir erkek birbirlerini böyle uzaktan diyelim ki beğeniyorlar. Hı. Kadın nasıl emin olacak? Gerçekten beni beğeniyor mu? Bakıyor ama. Tanışmıyorlar. Tanışmıyorlar. Bakışıyorlar. Bakışıyorlar. Şimdi Ya da erkek... vücut dilinden. Anladım. Şimdi erkekler flört tarafında başka davranışlar sergiliyor. Kadınlar başka davranışlar. Önce sözsüze bakalım. Sözsüz mesajları yorumlayalım. Sonra bir de sözlü tarafına bakalım. Sohbet ediyoruz. Karşımdaki erkek benden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Bunu nasıl anlarım? Bir sözsüz tarafından bakarsak erkeklerde direkt bakış çok önemli bir konudur. Bir erkek bir kadını hoş bulduğunda direkt bakma ihtiyacı hisseder. Yani gözleriyle hapseder. Ama bu kadın için bir tehdit sinyalidir aynı zamanda. Çünkü fiziksel olarak erkekler kadınlara göre daha iri yarıdır, daha güçlü görünürler. Dolayısıyla bir erkeğin bir kadına direkt bakışı kadında tehdit algısı oluşturur. Erkeğin direkt bakışı flörttür, kadın bunu tehdit olarak algılayabilir. Bu bir. İkincisi, erkekler ilgi durumunda tüm vücutlarını, ayakları dahil kadına dönme ihtiyacı hissederler. Yani şu an oturduğum koltukta bu iş için çok uygun. Sabit duruyorum. Hoşlandığım kadın burada ya da flört ettiğim kişi burada. Vücudunu tamamen erkek kadına döndürme ihtiyacı hisseder. Vücudun döndüğü yön ilginin göstergesi çünkü. Bu da çok önemli bir bilgi. Üçüncüsü, erkekler dokunma ihtiyacı hisseder. Bu uzaktan çok yapılabilecek bir şey değil ama böyle yakında olursa kadın bir espri yapar der, dokunur. Elini bir şekilde dokunma ihtiyacı hisseder. Çünkü erkekler flörtte bölgesel yaklaşır. Yani burası benim, bana ait. Kadına dokunarak bana ait ol mesajını aslında çok ilkel bir şekilde verme ihtiyacı hissederler. Bu 3 tane temel beden dili davranışı, öyle söyleyelim. Peki kadınlarda nasıl bu durum? Kadınlar hiçbir şekilde dokunmaz. Kadın kendi bölgesinde kalmayı tercih eder. Kadınlar mahrem bölgelerini göstermek isterler. Saçıyla oynuyorsa flörttür. Kadında aslında bir ipucu değildir. Bu bize erkeklere çok uzun yıllar anlatıldı. Biz hala her saçıyla oynayanı bir flört sinyali olarak değerlendiriyoruz. Ama aslında kadının saçıyla oynaması hiçbir şekilde flört falan değildir. Bir şey düşünüyordur. Başka bir şey vardır kafasında. Veya hiçbir şey de düşünmüyor Valla olabilir. saçımızla oynamaya korkar olduk. Ben en azından. Yani şöyle düzelteyim diyorum, aman yanlış anlaşılmasın. Öyle. Değil, Evet. değil Yok sevgili hiç alakası. izleyicilerimiz. 3 tane bilgiyi çöpe atalım. Beden dili açısından söyleyeyim, sadece flört değil. Birinin kollarını bağlıyor olması, şu şekilde durması da kesinlikle bir iletişime kapalı durumu değildir. Ben sizi böyle dinleyebilirim. Bu sadece çok konuşmayacağım anlamına gelir mesela. Buna işte kollarını bağlıyor, iletişime kapalı diyorlar. Bu bilgi de çöp. Gözlerini kaçırıyor, yalan söylüyor. Bu bilgi de tamamen çöp. Saçına dokunuyor, flörttür bilgisi de tamamen çöp aslında. Tabii bir kadın saçına dokunmaz. Bir kadın boyun bölgesini hoşlandığı erkeğe gösterme ihtiyacı hisseder. Kadınlar flörtte masum ve ben de böyle kaldım. Kalmayın. Kadınlar flörtte masum ve itaatkar görüntü sergilerler. Çünkü erkek için, erkeğin çok eski çağlardaki o ilkel beyni için ideal kadın eşittir, masum ve itaatkar kadındır. Ve kadın flörtte bunu gösterme ihtiyacı hisseder. Hafifçe başını böyle bir tarafa doğru yatırır.
Yani daha masum görünür ama ilişki tarafı başladığında o masum ve itaatkar görüntü biter. Çünkü Başını eğmemeye başlar. ya orası bir fragmandır yani, o kadardır. Erkek bunu bekler çoğunlukla aslında tamamen. Bir diğer konuda kadınlarda ayak içlerini erkeklere doğru atma ihtiyacı. Bacak bacak üstüne atarken ayakların içlerini kadınlar erkeklere doğru, hoşlandığı erkeğe doğru gösterme ihtiyacı hisseder. O bacak bacak üstüne atarken erkeğe doğru atar, dışarıya doğru değil. Reddetme durumunda da dışarıya atar. Mesela diyelim ki ben bir kadının bir erkekle flörtleşmek istiyorum, konuşuyoruz falan filan. Güzel espriler yaptım. Kadın ayağını içeriye doğru atabilir. Erkekler burada fren mekanizmasını devreden çıkarıyorlar. Bir anda öyle bir coşku, bir anlamsız bir yakınlaşma, bir gereksiz. Çünkü kadınla erkeğin flörte bakışı birbirinden farklı. Erkek flörtü sahiplenme olarak algılar. Kadın flörtü hoş bir bakış olarak da algılayabilir. Erkekler kadından pozitif onayı alınca hiçbir eğitim almasına gerek yok. Bizim beynimiz okur ve hemen biraz fazla gaza bastığında kadını reddetme ihtiyacı hissederse bacağını erkeğin olmadığı tarafa doğru atma ihtiyacı hissedebilir, öyle söyleyeyim. Yani kadın hemen sahipleniliyor erkek tarafından. Hemen bir yenge durumuna geçiliyor, öyle Evet, değil mi? yengemiz olur moduna geçebiliyor. Erkekler anne dilini konuşmazlar. Hem beden dilinde hem konuşmalarında. Erkekler baba dilini konuşur. Mesela şöyle bakın, bizim annelerimiz, erkeklerin anneleri, erkeklerin kendi aralarında ettiği muhabbetin seviyesizliğini öğretmedi aslında yani. Evet. Erkekler baba dili konuşur, kadınlar anne dilini konuşur. Hı. İkisinin dili birbirinden farklıdır. İki tarafa da biz aynı dille bakarsak iletişim kazası olur. Erkekler mesela talep eder, kadınlar sunar. Erkekler emreder, kadınlar rica eder. Kadınlar uzlaşmacıdır, erkekler otoriteyi gösterme odaklıdır. İkisi arasında farklı noktalar var yani. Yani bir şey ayrımı, ikisinin iletişim kuralları birbiriyle aynı değildir. Bakın, bir tanesi görsel yaklaşıyor, boynunu gösteriyor, ayak içini gösteriyor, bilek içini gösteriyor. Diğeri sahip olma odaklı, bir dokunma, bir o alana girme yaklaşımını gösteriyor. İkisinin durumu birbirinden farklı. Dili anladığımızda çok kolay çözülür. Dilim yalan söyleyebilir ama beden asla yalan söylemez. Yani bir kadını ve bir erkeği sizden hoşlanıp hoşlanmadığını, en azından o duyguyu yaşayıp yaşamadığını akıllıca bakarsanız anlarsınız. Akıllıca bakarsak bu verdiğiniz aslında ipuçları sayesinde çözmek belki mümkün ama bazen erkekler hiç bakmayayım da beğendiğimi anlamasın, havaya girmesin ya da kadınlar tarafından da yine aynı şey olabilir. Bu tip durumlarda vücutta engel olamayacağımız o bakış ya da başka ne tip tepkilerden anlayabiliriz? Öyle sorayım soruyu. Kadınlarda mı erkeklerde mi? İkisinde de soracağım. Önce erkekler diyelim. Ya bir erkek flört durumunda diyeyim, suçluluk ve utanmayı gösterir. Suçluluk ve utanma nedir? İnsanlar flört durumunda, erkekleri açısından söylüyorum, çok fazla yere bakma ihtiyacı hissederler. Kendilerine bir yer belirler. Şurada bir yerde bir yer belirler ve hep Boşluğa mı? bir boşluk belirler ve sizle konuşurken ara ara hep bir o tarafa bakma ihtiyacı hisseder. Mesela flört etmeyen bir erkek, karşınızdaki erkek sizinle flört etmiyorsa daha çok yukarılara bakmayı tercih eder. Hmm. Daha yüksek, ileride bir yerlere, bir boşluğa bakar ama suçluluğu hisseden, biraz da utanmayı hisseden erkek hemen gözlerini yerlerde dolaştırma ihtiyacı hisseder. Açıya bakacağız o zaman gözdeki, değil mi? Aşağı doğru biraz daha bakıyorsa benle biraz ilgileniyor gibi yorumlayabiliriz. Böyle Yukarıya bakıyorsa çok da böyle ilgilenmiyor gibi. ilgi göstermiyor. Evet. Yani dikkatini çekmemiş olabilir ama şöyle söyleyeyim, liderlik açısından bakarsak hiçbir lider yere bakmaz yani. Gerçekten iyi konuşmacılar, iyi liderler hep yukarılara doğru bakarak konuşurlar. Mesela kitlenin karşısına çıktığınızda siz yere bakarak konuşursanız, orada da çünkü bir utanma durumu vardır. Yere baktığınızda otoritenizi kaybetmiş izlenim uyandırırsınız. Yani erkeklere tavsiyem, tamam flört durumunda farkında olmadan gözler yere doğru kayıyor, aşağılara bakıyor gibi görünebiliriz. Ama bu bizi dışarıdan zayıf gösterir. Her ne kadar kadın için hoş geliyor olsa da ideal erkekte kadının ilkel beyni için güçlü ve iş bitirici erkektir. Dolayısıyla daha yukarıya bakan, daha hakim görünen erkek her zaman için daha güçlü algılanır. Peki kadınlar tarafında elimizde olmadan kontrol edemeyeceğimiz ipuçları var mı? Var kolye. Kadınların en çok stres durumunda ve flörtü bastırma ihtiyacı hissettiklerinde Oynamak mı? ellerinin hemen gideceği yer burasıdır.
Küpeyle ya da oynamak gibi mi? Küpeyle de olabilir. Aslında buradaki mevzu küpe de değildir, kolye de değildir. Bir materyalden destek alma ihtiyacı hisseder. Onun arkasına saklanma tepkisi aslında bu. Özellikle bu bölgede olmasının temel sebebi de şudur. Çok basit şekliyle söyleyeyim. Stresimiz arttığında özellikle kadınlarda bu bölgedeki işte bazı bezler daha fazla salgılama yapar. Mesela bir kadına çok acı bir haber verdiğinizde ciğerim yanıyor diyor ya. Ciğer burada değil yani aslında ama buraya vurur. Buraya dokunma ihtiyacı hisseder. Kadınlar da duygularını bastırmak istediklerinde ellerini ya buraya götürürler ya küpeye götürürler ya da çok önemli bir ipucu, kadın flört duygusunu saklamak istediğinde kaşının üzerine dokunarak, şu bölgeye dokunarak karşı tarafla arasına set çeker. Aslında saklanma ihtiyacının dış yansıması. Ama şunu söyleyeyim yani hemen her buraya dokunduğumda Kaşı yana. evet yani önce bir gözlemleriz. Normal duruyorsunuz. Siz duygunuzu saklamak istediğinizde buna geçersiniz. Böyle okumamız gerekiyor. Şimdi çünkü öbür türlü şöyle olur. Bana bir bilgi ver. Hemen ben anlayayım. Yani tek bir ipucuyla makro tepkileri, beden tepkileriyle yorum yaparsanız yanılma payınız olabilir. Düşük Burada olsa. dedektif gibi olacağız değil mi? Gözü ne diyor, vücudu ne diyor, ses tonu nasıl, duruşu, bakışı nasıl, bunların hepsine dikkat edeceğiz. Şimdi o baştaki senaryoya geri dönelim. O kadınla erkek tamam flörtleşmeye başladılar. Uzaktan aldılar sinyali. İlk adımı kim atmalı? Kültürel olarak bakarsak kadın atmalı gibi görünüyor. Şimdi kadın atmalı gibi görünüyor ama erkek buna uygun biri de olmayabilir. Bazı erkekler flörtte daha agresiftir. Ne istiyorsa gider alır. Bazıları ise istiyordur, çok istiyordur, gidip alma refleksine sahip değildir. Aileden öyle görmüştür, yetiştiği ortam öyledir. Muhafazakardır atıyorum. Böyle bir durumda siz bir kadın olarak o erkeğin gelmesini beklerseniz çok uzun yıllar Ömür geçer. yani o beklersiniz yani. Ben bunu şöyle tanımlıyorum, daha güzel anlaşılıyor. Bazı erkekler çiftçidir, bazı erkekler avcıdır. Nasıl anlayacağız o farkı? Avcı olanlar daha agresiftir. Avcı olanlar hamle yapmaya meyillidir. Mesela siz bir erkeğe baktığınızda o avcıysa o size daha çok bakar zaten yani. Hani siz ondan kaçırmak durumunda kalabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Burada kadınların kaçırdığı nokta şu. Avcıyı istiyorlar, çiftçi yapmaya çalışıyorlar. Yani avcının doğası gereği sürekli avlanması gerekir. Siz hayatınıza bir avcı aldığınızda bir süre o avlanmayı bırakır ama onun doğasında avcılık vardır. Sonrasında avlanmaya tekrar başlama ihtimali yüksek olabilir. Çiftçi böyle değildir. Çiftçi avlanmaz. Çiftçi sizden hoşlanır, gelir size söyleyemez ve çok güzel saklar bunu. Çiftçi daha kendi işiyle uğraşan, bunlara odaklanan kişidir. O zaman ben bir çiftçi, yani bir kadın olarak bir çiftçiden hoşlanmışsam gidip o çiftçiyle konuşmam gerekebilir. İdeal çiftçidir, avcı değildir demiyorum. Ama avcıyı isteyip, avcı ağzı daha iyi laf yapar, satış becerisi çok iyidir, ikna becerisi çok iyidir, daha iyi giyinir, daha espritüeldir, daha keyiflidir. Daha dışa dönük gibi Tabii biraz ki, daha değil mi? tabii aktiftir. Mesela sahnede konuşma yapan birçok erkek avcıdır aslında yani doğaları gereği. Çiftçiler daha kendi dünyasındadır, daha çok okur, bilimsel çalışma yapar, derinlemesine gider. Mesela avcılar geniş takılırken çiftçiler derinlemesine takılan insanlardır. Şimdi siz çiftçi varsa gidip konuşacağız. Burada bir şey yok. Gidip onu biraz işinden kaldırıp aktif duruma getirmemiz gerekebilir yani öyle söyleyeyim. Avda da avlanmayı bekleyeceğiz. Zaten onun işi o. Beklemenize gerek yok. O zaten Gelir yani o. avlayacak. Evet gelir o yani. Gelmek istiyorsa gelir öyle söyleyeyim. Tabii burada şöyle bir şey var. Aşırı kibar ve empatik kadınlar avcıların av şemasında en üsttedir. Yani siz çok kibar, çok naif, çok empatik bir insansanız bu normalde iyi bir özelliktir. Sizin ruhunuzun sağlıklı olduğu anlamına gelir. Ama avcı erkekler için sizin avlanmanız onlar adına çok daha kolaydır. Dolayısıyla empati iyidir ama karşınızdaki insan bunu fark ederse avcı sizi avlar, kolay avlar. Çünkü siz şöyle düşünürsünüz. Ben kendi mutluluğum için kimsenin hakkına girmem diye düşünürsünüz ve herkese öyle zannedersiniz. Empati budur yani. Karşı taraf bunu fark eder ve sizin bu özelliğinizi, iyi özelliğinizi bir zayıflığa dönüştürüp size karşı kullanır. Sonra da sizin telsizinizi hacklemeye başlar. Bu ne demek? Ne demek o? Evet. Bu şu demek. Biz bir çalışma yaptık. Kadının eşi narsist, tamam mı? Bir hoca var. Yabancı bir hocaydı, Alman. Hoca kadına sordu. Dedi ki ne düşünüyorsun eşinle ilgili? Kadın dedi ki çalıştığı ortamda işleri çok yoğun. Üzerine çok geliyorlardı orada. Çocuklar da evde onun üzerine çok geliyordu. O da beni aldattı ve ben bunu anlayabiliyorum dedi. Böyle kendi kendine bunu normalleştirmiş aslında. Konuşan kişi kadın değil. Konuşan kişi narsist olan avcı işte.
hacklemiş dediğim o. Yani bunu kabul etmiş ve bunu kendi fikri zannedip artık açıklamayı bu şekilde yapıyor. Çünkü partneri ona o şekilde açıklattırma yapıyor. Farkında olmadan. Kadının frekansına giriyor ve o frekanstan yayın yapmaya başlıyor. Şimdi Kadın bir gibi. tane- Çok enteresan bu. Şimdi burada normalde bizim iç sesimiz var. Sizin de iç sesiniz var, benim de iç sesim var. İç sesimiz burada duruyor. İç sesimizin özelliği şudur, bizim sağduyumuzdur. İç sesimiz bize sürekli fısıldar. Mesela ben size karşı kaba konuşursam, küfürlü konuşursam sizin iç sesiniz der ki Meltem sen bunu hak etmiyorsun. Sana karşı düzgün konuşması için Oğuz'u uyar der. İç sesiniz. Siz iç sesinizden bu mesajı alırsınız. Çok hızlı gelişir. Ve siz bana dersiniz ki Oğuz Beyciğim ben sizi buraya konuk ettim. Lütfen bana karşı kibar konuşur musunuz dersiniz. Bu çok sağlıklı bir iletişimdir kendi aranızda. Ama sizin hayatınıza giren narsist, avcı, sosyopat, psikopat, dengesiz bir tip sizin iç sesinizde, sizin aranızdaki o frekanstaki telsizin frekansını hackler ve siz buradan gelen mesajları iç sesinizden geliyor zannedersiniz. Sizin partneriniz size çok ağır davranır, hakaret eder, çok kötü davranır. Siz de kendi kendinize dersiniz ki canım ben de çok üzerine gidiyorum onun dersiniz. Yani açıklamalar yaparsınız. Aslında o açıklamalar sizin açıklamalarınız değildir. Oradaki telsizin hacklenmesi. Hacklenmeden dolayı. Evet. Bu çok önemli. Aydınlanıyor muyuz? Aydınlanıyor muyuz? Vallahi ben aydınlanıyorum. Zannediyoruz ki bu benim sesim. Bir de empatik davrandığımızı düşünüyoruz. Hani onun da bakış açısıyla bakayım diye düşünüyoruz ama belki de ekleniyoruz dediğiniz gibi. İşte o yüzden empati iyidir, tamam, kibar olmak iyidir. Aşırı nezaket sömürülmemize sebep olur. Ve buna kadınlar erkeklere göre çok daha fazla düşerler. Düştükleri için de avcı gelir, avlar, sömürür, bitirir, posayı atar, yeni ava bakar. Evet. Çok da dramatik olmasını Evet istemem ama ama yok, bu örnekle çok iyi anlıyoruz. O yüzden çiftçiler diyoruz. yani avcılar da olabilir, çiftçiler de. Ya seçenekler burada duruyor yani. Muhatabım çiftçi ise kalkıp konuşacağım. Ona göre adım atacağız. Evet yani konuşacağım ben diyeceğim. Ben seni hoş buldum. Anladığım kadarıyla senden de o hani gençler diyor vibe O vibe'ı aldım. aldım. Gel oturalım konuşalım diyeceğim. Bir şey yok bunda yani. Tekrar o ilişki senaryomuza dönelim. Diyelim ki önümüzde bir çiftçi var ya da bir avcı var. Hı hı. İlk yemek için, ilk date'imize çıkacağız, ilk buluşmamızda. Nereye gideceğimize nasıl karar vermeliyiz? Hangi Kadın taraftan erkek- bakıyoruz? Şimdi o iki senaryoya göre mi gidelim? Avcı mı, çiftçi mi diye mi? Yoksa kadın mı vermeli, erkek mi vermeli diye ben aslında sormak istiyordum. Şimdi kadın ben bir erkek olarak cevap vereyim. Kadın veriyormuş gibi görünmeli ama arka planda bütün organizasyon erkek tarafında dönmeli. Hı hı. Kadınlar bu anlamda yönlendirilmeyi severler. Bakın hötöt olmakla yönetmek birbirinden farklı Farklı. konular. Yönetmek eşittir motivasyondur. Ne demek bu? Ben sizi yönetirim ama siz sanki kendi kararlarınızı veya bizimle ilgili kararları kendiniz alıyormuş gibi hissedersiniz. Sürekli benden direktif almıyor hissine sahip olursunuz. Bu iyi yöneticidir. Erkeğin ana görevi bu anlamda iyi bir yönetici olmaktır. Bu her şey ben ne dersem o olur anlamda demiyorum. Yönlendirmeler, dışarıdaki gidilecek yerlerin organizasyonu şu bu bunlar. Hayatı kolaylaştırmak diyebilir miyiz ona? Kolaylaştırmak da diyebiliriz evet. Yani ben orada çok kesin bir şekilde herkes kafasına göre takılsın düşüncesinde değilim. Hayatımızda roller vardır. Bir ilişkiye başlıyorsak bazı temel rollerimiz vardır ve burada erkek organizasyon konusunda iyi olabilir. Kadınlar da detay konusunda iyidir. Yemeğin seçimini kadın yapar. Onu Mekanı- soracaktım. Evet, mekanı Mekanı erkek erkek seçecek. belirler. Evet, böyle yapılabilir. Böyle gittiğimizde işler çok daha kolay olur. Yeter ki burada satranç moduna girilmemesidir asıl konu. Sen öyle yaptıysan ben de sana bunu yaptım. Sen öyle yaptıysan ben de sana bunu yaptım. Bu zamanda neye dönüyor? İki tarafta kendini çekmeye başlıyor. Ben bir içerik hazırlamıştım erkekler artık ilişki istemiyor diye. Oradaki erkekleri çıkaralım, kadınları koyalım, hiçbir şey değişmez. Sürekli olarak biz dışarıdaki ilişkileri kıyaslamaya başlayıp standardımızı yükselttikçe biz kendi hayatımızda mutsuz olmaya meyilli oluruz yani. Burada da aynı durum söz konusu. Bir erkeğin bir kadını bir ortama götürdüğünde artık hani tanıştık, flörte başladık. Bir sonraki aşamada tamam ben bir erkek olarak organizasyonu yaptım. Onunla birlikte bir yere gittiğimde orada devreye centilmenlik girer. Nedir centilmenlik? Hiçbir zaman bir centilmen erkek partneriyle bir yemek masasında karşı karşıya oturmaz hocam. Çok bunu şimdi nasıl olacak? Nasıl olur? Evet Şimdi ben de onu iletişimde açılar var. Açılar önümüzdeki şöyle düşünün. Önümde düz bir doğru var. Sizde de aynı şekilde. Ve biz farkında olmadan insanlarla iletişimimizde bu açılar üzerinden iletişime geçeriz. İki açı birbirine karşı karşıya olduğunda yani şuranın düz bir masa olduğunu düşünelim ve biz böyle olduğumuzda burada rekabet ortamı ortaya çıkar. Yani biz bilinçsizce arka planda
rekabeti yaşarız, didişebiliriz. Bu sadece ilişkilerde değil, iş ortamında da geçerli. O yüzden bir partnerle bir yemeğe gidildiğinde en ideal oturma düzeni ya 45'i ya da 90 derecelik açıyı bulmamız Açılı lazım. oturmak. Yani Bunu şu- bilmiyordum. Az biz burada ne yapıyoruz? Yuvarlak masa var değil mi burada? Evet. Mesela yuvarlak masada lider var mıdır? Yoktur. Yuvarlak masa şövalyeleri mesela 10 tane şövalye var. Beyin fırtınası için ideal düzendir yuvarlak masa. Benzer formatı partnerimle birlikte oturmada yapmam lazım. Ya böyle oturacağım ya da ben burada oturacağım, o burada oturacak. 90'ı bulacağız. Onu da bulamıyorsak yan yana oturacağız. Mesela yan yana oturma düzeni de uyum açısıdır. İnsanlar yan yana kolay kolay tartışamazlar mesela. Şöyle olur, dikkat edin, yanınızdakiyle bir şey konuşuyorsunuz. Ne demek istiyor? Ya yine rekabete dönme ihtiyacı hissederiz. Yan yana oturabilirsiniz yani. Yan yana da uyum vardır. Bir toplantı ortamında kiminle tartışacağınızı düşünüyorsanız gidin yanına oturun mesela. Kolay kolay tartışamazsınız. Tabii. Bu çok önemli bir ipucuydu Evet, aslında. mesela ekip lideriniz var. Bir iş yerindesiniz. Lider var masada. Nereye oturayım? Liderin hiçbir zaman karşısına oturmayın. Gidin sağ tarafına oturun, sol tarafına oturun ama karşısına hiçbir zaman oturmayın yani. Bir de yanına oturduklarımızla kavga etme ihtimalimiz biraz daha düşük oluyor, Çok anladım. biz yan yana kavga edemeyiz. Dertleşme açısıdır mesela. Otururuz, sizin derdiniz vardır. Deniz kenarında bankta otururuz. Siz anlatırsınız, dinleriz. Öyle yapalım, böyle yapalım deriz. Fikir alışverişi yaparız. İnsanlar yan yana tartışamazlar. Zaten böyle daha kısık volümde, hani sesle de konuşma Güzel, imkanı evet. sağladığı için Evet, tatlı bir muhabbet ortamı oluşur yani. daha yakınlarla hatta oturmayı severiz. Doğru, çok Evet. doğru söylüyorsun. Bu ama gözlemlerimiz, mesela bunları anlamak ve yorumlamak gerçekten çok net oluyor sizin bu anlattıklarınızla birlikte. Buna ben de dikkat edeceğim. Kız arkadaşlarımla ben de hep gittiğimde karşı karşıya değil, dikdörtgen bile olsa masa, yan yana oturmayı tercih ederim hep. Benim anlattığım konular aslında bizim beyinlerimizin bilmediği konular değil. Ben sadece konumlandırıyorum. Biz bunların hepsini bize programlanıp öyle geliyoruz. İşte buna evrim deyin, Allah bizi öyle göndermiş deyin. Artık nasıl, neye inanıyorsanız öyle söyleyin. Ama biz bunların hepsini biliyoruz zaten. Mesela bir erkek bir kadını hoş bulduğunda ve ona karşı bir ciddiyet duygusuna sahip olduğunda avuç içine hep kadına gösterme ihtiyacı hisseder. Ona gelecektim. Bak mesela Şimdi yemekteyiz ya şimdi. Evet. Yemeğe oturduk. Ha mesela evet. Yemekler sipariş edildi. Yemekler sipariş edildi. Karşımdaki benimle gerçekten ilgileniyor mu? Bunun sinyalini nasıl alırım bir kadın olarak? Sonra da erkek olarak erkek Şimdi tarafı. kadınlar ilgi duyduklarında hep öne doğru gelirler. Erkeklerde bu tepki çok fazla yoktur ama ben bir kadınım diyelim ki. Siz erkeksiniz. İlgi duyduğumda hep öne doğru bir eğilme vardır. Daha dikkat kesilme hali vardır. Erkek bir kadına ilgi duyduğunda ve ciddi olduğunda avucunun içlerini bilinçsizce kadına doğru açarak konuşur. Böyle. Neden böyle? Ben temizim, benden sana zarar gelmez. Merhabanın açılımı da bu mesela. Sana elimden dilimden zarar gelmez var ya. Biz eski çağlardan beri neyle insanlara zarar veriyorduk? Ellerimizle, bıçak, mızrak, ok, yumruk, ama hep eller. Erkek karşısındaki kadına karşı ciddi duygulara sahipse temiz olduğunu, güvenilir olduğunu göstermek ister. O güveni verdikten sonra kaliteli iletişim aşamasına geçmek ister. O yüzden ellerini daha çok açar. Bir şeyler saklayan erkek ellerini de saklama ihtiyacı hisseder. Mesela soru sorarsınız, siz ne yaptın Oğuz, anlat bakalım hayatını, meslek hayatını. Yani ben tabii işte bir şey falan değil mi? Asıl Direkt duygu böyle oluyor. aşağıya, masanın altına. Asıl duygusunu ve düşüncesini saklamak isteyen bir erkek ellerini de saklama ihtiyacı hisseder. O yüzden erkeklerle oturuyorsanız, yani bir ortam varsa, bir masa varsa ve erkek ellerini masanın altına atmışsa, göstermiyorsa, bunu kenara not alıp biraz erkeği konuşturmak, biraz daha çok soru sormak önemlidir. Bir kadın için önemli olan aslında çok konuşmak değildir. Doğru sorular sormaktır. Doğru soruları sorarsa o kadın o erkeğin arka planda, kirli çamaşır demek istemiyorum ama arka planında ne var ne yok bunu anlayabilir. Soracağız, bekleyeceğiz, yorumlayacak. Kadınlar çok aceleci. Doğru. Yani hep bir şey. Onu mu dedin? Bunu mu? Ya bir dur işte. Sor, bekle, anlatsın, bekle. Biraz beklediğinde, çünkü erkeğin beyni panik yapar. Yediremedim galiba. Biraz daha argümanımı güçlendireyim, ikna etmek için daha fazla şey söyleyeyim diye erkek daha da dökülmeye başlar. Çok laf varsa onun içerisinde çok fazla ipucu da vardır yani. Ama erkeğin ellerini masanın altına atması, çok fazla göstermemesi
Bir kadın İyiye işaret değil. çok fazla ipucu vardır yani. Oralara bakılabilir yani. Başka iyiye işaret olmayan mesela o yemek esnasında erkeğin yaptığı hangi hareket kadını çok da ciddiye artık almadığını, hani bu yemek bitse de gitsek moduna geçtiğini belki de gösterir. Ayaklara bakacağız. Bizim duygularımızı en fazla gösterdiğimiz 1 numaralı bölge yüzümüz, 2 numaralı bölge ayaklarımız. Ayak uçları erkeklerde, bu kadınlarda da olur ama erkeklerde daha belirgindir. Ayaklarının uçları kapıya doğru yönelme ihtiyacı hisseder. Çıkışa doğru gitme ihtiyacı. Bu mesela erkeklerde yalanda da var yani. Oradan, bulunduğu ortamdan gitme ihtiyacı hissettiğinde beyin ayaklara direktif veriyor. O avcı kaçıyor. Git Tabanları diyor. yağlayıp. Ama şimdi gidemem ya. Paldır küldür gidemem. Siz bana şu an çok zor bir soru da sorsanız ve cevabını bilmiyorsanız benim ayaklarım da bilinçsizce dönme ihtiyacı hissedebilir. Yani git durumu ortaya çıkabilir. Ayaklarına bakabiliriz. Bir de erkekler gereğinden fazla el kol hareketlerini hızlandırırlar. Yani bir erkeğin bulunduğu ortamda rahat edememesi, orada artık durmak istememesinin arka planında elini çok fazla hızlandırma da olabilir. Çok gereksiz el kol hareketleri görebilirsiniz erkekte. Cümlelerin harfleridir erkeklerde eller. Öyle mi? Tabii ki yani ellerle erkekler çok fazla mesaj verir yani. Hani kalbin aynasıdır gözler diyoruz ya, kadınlar için olabilir ama erkekler için eller çok kritik konudur yani. Eller kalbin aynasıdır diyorsunuz. Olabilir, evet. Asıl duygu ve düşünceyi erkekler elleriyle çok fazla gösterirler. Çekingen olduklarını, mesela meydan okuma ihtiyacı hissettikleri. Biz sizinle bir yemek yiyoruz, flört durumu var. Yabancı bir erkek geldiğinde erkeklere dikkat edin. Nasıl Kapladığı olur? alanı daha geniş tutar. Mesela ayaktaysa ellerini arkaya atma ihtiyacı hisseder. Her türlü saldırıya açığım. Şu burası benim alanım, mesela şuna döner. Yani ne kadar çok alan, erkeklerin mesela arabalarıyla fotoğraf çektirsinler. Bakın hep arabalarına dokunur. Şu hareketi yapıyor olmam, buralar benim, bu mekan benim, bana ait. Hani git buradan mesajını ilkel tepki verir. İnsan Biliyorum, biliyor musunuz Oğuz Hocam? Şimdi benim Önünüze mi? kedilerim yok, hem canlandırıyorum. Bir de benim de kedilerim, köpeklerim var dedim ya size. Hı hı. Yani çok ilkel duygular olduğu için şimdi tüm erkek izleyicilerimizden özür diliyorum ama kedilerde de köpeklerde de var. Yani bir tehdit algıladıklarında kediler böyle bir kabarır ya. Tüylerini de böyle diken Büyür, diken değil yapıp mi? büyümek için, kendini daha büyük göstermek için aynı şey diyorsunuz. Erkeklerde de var. Evet, bir kere bir şey söyleyeyim. Biz çok değişmedik ki. Yani biz bundan 10 bin yıl önceyle bugün arasında ortam olarak çok değişti de insan o kadar da değişen bir varlık değil. Hala güvenliğe odaklanıyoruz. Hı hı. Mesela niye tokalaşıyoruz? Çok saçma bir hareket değil mi? Evet, doğru. Yani- Niye tokalaşıyoruz? Bu ne ya? Biz Hani tokalaştık mı sizinle girerken? girince Yaptık tokat. Ya mı? neden? Buna ne Neden? gerek var yani? Çünkü ne diyorum? Bak ben temizim. Temiz. Kendimize. Evet, bir avuç içlerimizi dokunuyoruz. Temiziz. Niye sallıyoruz? O da orta çağdan gelen bir şey. Neden sallıyoruz? Önceden tabii böyle biz böyle kısa kollu falan giymiyordu insanlar, orta çağda falan. Herkes uzun giyiyor. Sallıyoruz ki bıçak falan varsa O ses, çıksın diye. tabii o ses var mı yani? Hani yokluyoruz birbirimizi aslında. Mantık bu. Bakın çok ilkel bir tepki. Yani ama hala bunu yapıyoruz. Tamam, artık bilgisayarımız var, laptopumuz var, yapay zeka var ama yaşam olarak hala eski tepkiler devam ediyor ve ben bunların bir daha değişeceğini düşünmüyorum. Yani hani 1000 yıl sonra da yine birbirimizin avuç içlerini gözlemleyeceğiz, göz temasına bakacağız, gözlerimiz yere kaçıyorsa burada bir şey var diyeceğiz. Ellerimizi aşağı attığımızda falan olacağız yani. Bazı insanları görüyorum. Mesela bir kadını görüyorum. Gözüm tutmadı diyorum yani. Hı. Neden? Bilmem, pek alamadım diyorum yani. Şey alamadım. Bazılarına da hemen kanımız kaynıyor. Diyoruz ki ne kadar samimi, ne kadar iyi biri diyoruz. Neye göre? Tarıyor beynimiz işte. Göz kenarlarına bakıyor. Bir kadını çekici gösteren 1 numara demeyeyim ama ilk 5'te göz kenarlarının kırışıyor olması. Yani gözlerinin içiyle gülüyor mu, gülmüyor mu? Buna ne diyorlar? Şeytan tüyüne sahip diyorlar işte mesela. Bu kadını çok sempatik ve çekici gösteren temel veridir. Dişlerini gösteriyor mu? Dudak kenarları gülümsemede yukarıya kalkıyor mu? Bir kadının dudak kenarları yukarıya kalktığında yanaklarına hava dolar. Yanakları hava dolduğunda gözlerinin içi gülüyor gibi görünür. Bunu yapabilir, taklit edebilirsiniz yani, yapabilirsiniz. Aklıma o kadar çok şey geliyor ki biz de buradaki diyorum kaz ayaklarımız görünmesin diye bir sürü işlem yaptırıyoruz. Daha güzel görünecek diye ya da gülüşümüz, yüzümüz. Bunların hepsi aslında o ilkel algıladığımız sistemleri de değiştiriyor. Değil mi? Yorumladığımız halden farklı bir hale sokuyor. Yani hem değiştiriyor hem de bizim beynimiz direktif veriyor yüzümüze. Diyor ki göz kenarları kırıştırın diyor. Mimikler diyor. Mimiklerde diyor ki kırışmıyor efendim diyorlar. Beyin diyor ki nasıl kırışmıyor, yapın diyor. Beyin çünkü yönetim kurulu başkanı. Yapamayınca içerideki duygu da karışmaya başlıyor.
Botoksa ben bir şey demiyorum. Herkes Yok. ne istiyorsa yapsın. Hayır hayır, hiç onu Ama göz yargılamak için kenarları, demedim. evet. Biz de uğraşırız, öyle ne kadar güzel bir şey Evet, aslında evet. işaret ediyor. O anlamda söyledim. Yani göz kenarlarına çok dokunmamak iyidir yani. Öyle söyleyeyim yani. Diğer yerlere yapılabilir. Bilemem. Bir şey diyemem. Ama göz kenarlarının kırışması kadını çekici gösterir yani. Kadını daha sempatik, iletişime açık, cazibeli, güzel, böyle sıralayabiliriz. Neşeli belki de. Neşeli, hayat Duygusal. dolu. Hı. Tabii gözlerin içi gülüyor mevzusu da oradan gelir yani. Bak bir şey var, bir yaşam sevinci var. Kadında erkeğin beyni için beklenen yaşam sevincidir. Erkekten beklenense gençlik enerjisidir. Yani biraz açayım. Evet, lütfen. Bir erkek kadından yaşam sevincini bekler farkında olmadan. Bir kadın da erkekten gençlik enerjisini bekler. Gençlik enerjisi, o beller havayadan bahsetmiyorum. Yapabilirliği bir şekilde hallederim. Hani hallederiz, o değil. Savsaklama demiyorum. Yapabilirliğinin yüksek Hı olmasıdır. hı. Beceriklilik diyebilir miyiz? Tam güzel bir kelime, evet. Hı hı. Hani bizim eskiden vardı ya, babalarımız derdi ya onun da kendine göre bir çevresi var. Şimdi günümüzde erkekler yanlış yerden gidiyor. Diyorlar ki paran varsa işte herkes seni seviyor. Buradaki konu para değil. Yapabilirlik, beceri. Çok paran yoktur ama yapabilirlik kasın güçlüdür, beceriklisindir. Çevrende insanlar seni sever. Bir ortama gittiğinde işlerini halledersin. Bir kadının bilinçsizce erkekten beklediği yapabilirlik becerisidir. Erkeğin de kadından beklediği bilinçsizce enerjidir, yaşam sevincidir, öyle söyleyeyim. O yaşam sevinci, öbürü de yapabilirliği bekliyor yani. Çok iyi anladım o verdiğiniz örnekle. Çünkü şimdi erkeklerde şu anlama da geliyor. Bu çok zengin olup mesela birdenbire o serveti kaybedip tekrar o serveti yapabilmek gücüne de delalet ediyor aslında kadının gözünde. Çok güzel bir yerden, evet, işte yani düşsem bile geri kalkabilirim. Kadın bunu Güçlü olduğunu gösteriyor. kadın bunu erkekte gördüğünde tamam der ya, bu der. Yanlış yerden çıkarım yapıyor beyler. Ya para, işte iyi bir araban varsa bakar. Tamam, bakabilirler. Ama geçici bakarlar yani. Ama gerçekten ideal erkek yapabilirlik becerisi yüksek olan erkektir. Onun da o halleder bir şekilde yani. Yani bu illegal anlamda demiyorum ben. O işini bilir anlamında değil, o işini bilir Yapar. anlamında. Evet, yapabilir, çevirir. O düşse de geri kalkar. O yüzden gerçek zenginler de böyledir. Korkmazlar mesela paradan. Hı hı. Yani ben kaybetsem de 2 yıl sonra aynı yere geri gelirim. Yaparım nasıl olsa diye. O hissi kadına verdiğinde kadın der ki çiftçimi buldum der yani. Çiftçim. O bir nevi de özgüven oluyor aslında kadının gözünde. Evet, diyor ki tamam diyor. Zaten özgüvenin, yani bir sürü kitap yazıyorlar, bir sürü bilimsel şey söyleyebilirler. Bana sorsanız özgüven nedir diye ben size tek bir cümle söylerim. Ben yapabilirim demektir özgüvenle. Mesela beni buraya çıkaran şey de özgüvendir. Sizin bu programı yapmanızın sebebi de özgüvendir. Özgüven olmadığında çıkıp ben yapabilirim diyemezsiniz yani. Özgüven olduğunda ben yapabilirim olursunuz. O kişi de yapabilirliğini, özgüvenini gösterdiğinde diğer insanlara insan mıknatısı gibi olur yani. Herkesi kendine çeker. Yapabilirliği olmayıp bunu varmış gibi gösterenlere de ne diyorlar? İşte fake diyorlar. Kuru ama para onda diyorlar. Yani oturmuyor, diyoruz ki ya bu kıyafet olmadı buna, diyoruz, güzel görünmüyor Bir falan. taşıyamıyor diyorsun. Bir içi boş gibi geliyor Evet, diyorsunuz. yani olmadı. Olur o. Evet. İçi boş olan. Hiç diyoruz, rüküş diyoruz, bilmem ne, bir sürü tanım kullanıyoruz yani. İlişkilere dönüyoruz. Şimdi Öyle. masada oturduk. Masada oturduk, karşımıza Ellerimizi almadık. gösterdik. Eller Karşımıza açıkta. almadık. Yanımıza aldık. Yemeğimizi seçtik. Hesap. Ha, hesabı kim mi ödesin? Yani ben Almanya kökenliyim. Orada uzun yıllar Anlatın kaldım. hocam bize. Evet, anlatın. Ya şimdi yani olması gereken normalde tabii ki ilkinde erkeğin ödemesi. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bir erkek kadına bir kolye hediye ediyorsa kadın da erkeğe ceket hediye etmeli. Erkek yemeği ödüyorsa kadın kahveyi ödemeli. Bu tek taraflı bir şeye döndüğünde, ilk buluşmayı demiyorum, bu sadece bir tarafın üzerinden giden bir şeye döndüğünde erkeğin buradaki beklentisi yükselmeye başlar ve bu kadının elindeki ben ayaklarımın üzerinde duruyorum mesajını da yerle bir eder. O yüzden aslında bir kadın bu zihniyete sahip olduğunda kendi ayaklarına sıkmış oluyor. Saygı talep edilen bir şey değildir hocam. Saygı söküp alınabilecek bir şeydir. Saygı alınır. Ben şunu diyemem, bana saygı gösterin diyemem. Olmuyor. Ben şunu yaparım, ben yapmam gerekeni yaparım, siz de bana mecburen saygı gösterirsiniz. Aynı şey burada da geçerli. Yani bir taraf sürekli bir şeyler ödüyorsa o zaman arada eşitlik yoktur. İlişkide deniz seviyesinde iletişim olmak zorundadır. Deniz seviyesinde iletişimde eşitliği gerektirir. Biri bir şeyde daha üstünse ve hep o yapıyorsa orada eşitlik olmaz. Eşitliğin olmadığı yerde birisi birine hizmet etme mecburiyetinde kalır.
Tabii ki burada hizmetten kastettiğim mesela iyi bir ilişkide iki tarafın birbirine hizmet etmesi çok önemli bir konudur yani. Nedir bu hizmet? Mesela siz sabah kalktığınızda bir bakarsınız mutfakta bir bardak su vardır. Partneriniz siz kalkmadan önce oraya koymuştur. Bu hizmetlerden bahsetmiyorum. Bu jestlerden Jest. bahsetmiyorum. Ama deniz seviyesinde iletişimin olmadığı ilişkiler mahvolur yani. Bir taraf diğerinden sürekli olarak daha fazla veriyorsa orada eşitlik yoktur yani. Bunun zaten sayılmaması da lazım gerçek bir ilişkide. Ben sadece hani sen ödedin ben ödedim diye sayılmaması da lazım. Gerektiğinde kadın öder, gerektiğinde erkek öder ama ben böyle Erkek öder. İlkinde şunu merak ediyorum. Çünkü o vermek istediğiniz mesajı da değiştiriyormuş gibi yorumlanabilir mi? Mesela diyelim ki yemeğe çıktık ben ama çok da hoşlanmadım. Bir daha da sizi görmek istemiyorum. Ben mesela yemeği ödemeyi tercih edebilirim ya da kendi payımı en azından ödemeyi tercih edebilirim. Bu ama erkeğe itici mi gelir ya da ne olarak yorumlar bilmiyorum. Ben kadın bakış açısıyla. Şimdi şöyle yani. Bu arada bazı kadınlar da tam tersini düşünüyor olabilir. Olabilir evet, bu biraz bıçak sırtı bir konu. Evet. Benim burada fikrim çok net. Bir erkek, klas bir erkeğin tanımını yapmıştı. Bir Hamburg Üniversitesi'nde bir çalışma yaptılar. Klas bir erkek nedir? Klas erkek bir, hayat amacı olan erkek diyor. Yani benim hayatla ilgili belli hedeflerim olacak. 2 numarada cömertlik var. Pinti bir erkek, klas bir erkek olamaz diyor. Ben burada ona katılıyorum. Büyük kişiye bir kere yemek ısmarlayarak fakir biri olmazsınız. Siz onu davet ettiyseniz ısmarlarsınız yani, ne var ki? Beğenmeye de bilir, ne olacak? Yani ben verirsen daha fazlasının geleceğini düşünenlerden yanayım. Bir yemekte kimse fakir olmaz abi, ısmarla geç, ne olacak? Fazlası gelir sana orada, çok da yani o ısmarladı ben ısmarladım falan. Ya bunun hesabını yapıyorsan demek ki daha finansal olarak çok değilsin düşüncesindeyim, erkek açısından söylüyorum bunu. Bu da bizim reflekslerimiz olan bir şey yani. Bir buluşma yapılıyorsa erkek orada müsaadenizle burayı ben ısmarlayayım deyip geçebilir. Arkadaş bile olsa diyorsunuz değil mi? Tabii ki. Ama bu sürekli yani 5 buluşmada 5'inde de senden gidiyorsa burada suistimal vardır dedim ya, o zaman bana saygı duyulmasını sağlamak için orada da Almanlar bunu yapıyor. Yani diyorlar ki eşit gidelim diyorlar. Yani Güzel yöntem aslında. benim görüşüm ideal erkek klas erkektir hocam. Yani yakışıklı erkek ideal erkek değildir. Zengin erkek ideal erkek değildir. İdeal erkek klas erkektir. Klas erkek 1 numara hayat amacı olacak. 2 numara cömert olacak. Sayın var maddeyi. Ne olur sayın. 3 numara diyor ki kendine yetebilirliği. Yani klas bir erkek elmanın diğer yarısını aramıyor yani. Ben diyor elmayım diyor. Benim hayatımda kimse olmasa da ben mutluyum diyor. Ben hayatımı yaşıyorum diyor. Ama yanıma bir armut gelirse de Hayır demem. evet güzel olabilir diyor ama ben diğer yarımı aramıyorum diyor yani. Bu diğer kadınlara da çok çekici geliyor. Öyle söyleyeyim yani, sadece erkek açısından değil. Diğer kadınlar da bu erkeğin kendine yetebilirliğini çok çekici buluyorlar. 4 numaralı özellikle duyguları yönetme becerisine sahip olan erkek. Bilmiyorum, hani böyle bazen diyorlar ya kadınlar sürekli erkekleri test edermiş falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Hani bilerek sinirlendiriyor ki bakalım erkekler. Ben bilmiyorum. Sınırları test etmek. Evet bilmiyorum ya, o kadar iddialı konuşmak istemem yani. Ama duygularını yönetebilen erkek, öfkeyi yönetebilen erkek, üzüntüyü yönetebilen erkek, kıskançlığı yönetebilen erkek diğer insanlar için ve kadınlar için klas bir erkek olarak değerlendiriliyor. Saygı duyulacak hareketlerden bir Evet. tanesi çünkü. 5 numaralı maddede pozitif kayıtsızlık diyorlar buna. O nedir tam olarak? Hallolur ya, fazla da canını sıkma, o kadar da. O kadar. Yani bu şey değil yani, ama yansın dünya Öyle değil. Yapacağım yaparım. Olmuyorsa da Meltemciğim vardır bunda da bir hayır, biz yapacağımızı yaptık. Bu tarz bir erkek klas ve çekici olarak algılanıyor. Pozitif kayıtsızlık. Ya bir yerden sonrası da artık tamam, fazla telaş yapmıyor aslında yani, olursa olur olmasa da. Buna ne diyorlar muhafazakar camiada? Fiili duayı yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırak. Allah'a var. Yani üzerime düşeni yap, dersime çalıştım, artık olursa olur olmazsa olmaz. Bu tip bir erkek klas ve çekici algılanıyor. Tabii çünkü panik olmuyor. Yönetebiliyor daha doğrusu. Evet. Kadının paniğini de belki yönetebiliyor, sakinleştirebiliyor. Benim kontrolüm altında mesajı veriyor aslında. Peki ideal kadın erkeğin gözünden, Ha. ideal kadın erkeğin aradığı hayatında 1 numarada büyük bir fark yok yani. Bir kadının hayat amacı olduğunda o kadın erkekler için de ideal. Yani sana muhtaç değilim. Ben kendi kendime çizdiğim bir yol var mesajı. Erkeklere bir taraftan ürkütücü geliyor ama bir taraftan da çekici geliyor. Çünkü bu tip bir kadını yönetmek, yönlendirmek, avlayacak. idare etmek zor iş. Avlarım ben bunu. Evet, yani avlayabilmem için onun biraz böyle
Hani ben de dünya ile ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Hani ayaklarım yere sağlam basmıyor verdiğinde avlanması kolay. Ama ayakları yere sağlam basan ne istediğini bilen bir kadın erkek için hem klas hem de çekici algılanıyor. Ürkütüyor mu? Evet, ürkütüyor olabilir. Ama o adrenalin coşkusu da hoşuna gidiyor erkeğin. Tabii Öyle değil ki. mi? Tabii ki. Yani erkek hep şöyle bakar. Elde etme odaklı yaklaşıyor ya. Zor bir durum var. Hı hı. Buna da her erkek gelemiyor tabii. Öyle bir durum da var yani. 2 numaradaki konu, burada beden diliyle ilgili ilginç bir şey var. Kadınların ağır hareket ediyor olmaları erkekler için çok çekici gelir. Hı. Bedensel tepkiler. Mesela telaşlı kadınları gözlemleyin, çok el kol hareketleri çok hızlıdır. Beden tepkileri çok hızlıdır. Kafalarını çok fazla sallarlar. Beden tepkileri yavaş olan kadınlar, daha ağır hareket eden kadınlar erkeklere ihtişamlı kadın olarak görünüyor. İhtişam bir kadında mesela çok, hani nasıl bir kadın deyince çok ihtişamlı bir kadını çok biz kullanmayız. Aura falan gibi bir şey mi bu? Nedir ihtişam dediğimiz? İhtişam dediğimiz konu aslında az önce bir ara değinmiştik. 3 ö varsa bir kadında, 3 ö, açayım onu. O kadın ihtişamlı algılanıyor. Öz saygı, öz bilinç, özgüven. 3 ö. Öz saygısı var mı? Yani kendine saygısı var mı? Kendi beklentisi, ihtiyacı, talebi. Benim partnerim kendinden çok beni düşünüyorsa kendine olan öz saygısı yoktur. Yani fedakarlıktan bahsetmiyorum. Benim pışpışlanmamsa ana konu, o kadının öz saygısı yoktur. Öz saygısı varsa, öz bilinci varsa, öz bilinç ne demek? Kendini bilen birisi yani. Nerede durduğunu, nasıl biri olduğunu kendini tanıyan birisi. Bir de özgüveni varsa o kadın ihtişamlı olarak algılanıyor. Sayıları çok yüksek değil hocam. Değil mi? Yani yükselirse iyi olur. Onlar kurtarır dünyayı. Buradan. Öz saygım, öz bilinç. Evet, 3 öğe hepsi. olacak yani. Bu o kadını ihtişamlı, çekici, klas gösteriyor yani. Ben işte onu aura mı acaba diyecektim. Çünkü aura dediğimiz şey de aslında görüntüden bağımsız bir şeydir. Yani bir odaya girer bir erkek ya da bir kadın çok güzel giyinmemiş olsa da ya da işte çok yakışıklı ya da çok güzel olmasa da bir döndürür baktırır o duruşuyla, yürüyüşüyle, o dedikleriniz o ağır hareketler acaba onun içinde mi diye ben de düşündüm. Aura dediğimiz şey eski çağlarda, eski Roma'da, eski Atina'da karizma diyorlarmış. Tanrı'nın her birimizin omzunun üzerine bıraktığı birkaç küçük ışıltı. Üzerini de tozla kapatırmış ki Tanrı insan kendi iradesiyle şu tozu atıp o ışıltıyı diğerlerine yansıtabilsin. Aa, ne kadar güzel. Evet. Ama çoğu insan şunu yapma iradesini göstermediği için bu ışığı hiç kimseye göstermeden bu dünyadan göçüp gidermiş. Karizma sadece erkeklere özgü bir şey değil. Hani biz karizmayı biraz yakışıklılıkla karıştırıyoruz. Aslında kadın için de erkek için de karizma dediğimiz şey günümüzdeki karşılığı aura oluyor. Bize örnek vereyim. Michelle Obama mesela. Barack Obama'nın eşi. Hı hı. Hani Barack Obama ikna becerisi, el kol hareketi, beden dili konusunda çok iyidir yani. Politik olarak demiyorum ama Michelle Obama Barack Obama'dan 5 gömlek üstündür yani. O kadar. Tabii ki. Yani konu karizmaysa 5 gömlek üstündür. Bir küçük anekdot da var böyle. Bilmiyorum gerçek mi ama güzel bir anekdot böyle. O kadının gücünü gösteren. Bunların ikisi bir restorana gidiyorlar. Restoranın sahibi Michelle Obama'nın üniversiteden eski erkek arkadaşı. Barack Obama da diyor ki bak Michelle bununla evlenseydin en fazla bu restorana first aid olurdun diyor. O da diyor ki yo onunla evlenseydin başkan oydu diyor. Yani Çok güzel. hikaye Evet, güzel. Gerçek evet, olup çok olmaması önemli güzel. değil. Ya, demek istediğim bu işte. Öz saygı, öz bilinç, özgüven dedim ya. Bu cümle öyle hani lafın gelişi söylenebilecek bir cümle değil. Bunun arkasının dolu olması gerekir ki bir insanın ağzından bu mesaj şişirilmiş bir egoda değil. Evet değil. Bu Zekice bir yanıt çünkü. evet. Mesela başka Türkiye'den karizmatik kadın Demet Akbağ. O da mesela özel aurası olan ve Karizması olan. karizması olan bir kadın yani. Hani illa çok güzel olması burada önemli. Erkeklerden kim var? Tuncel Kurtiz vardı ama artık yaşamıyor. Haluk Bilginer olabilir. Aa, evet. O da mesela gerçekten karizması olan birisi. Bir de karizma dediğimiz şey ülke, milliyet, yani bunları tanımıyor. Mesela yurt dışında da gidiyor. Bir rolü olduğunda yine bir baktırıyor kendine, öyle değil mi? Karizma alıyor. dediğimiz, aura dediğimiz şey bu. Evet, insanları çekiyor kendine. Çekiyor. Zaten aslında karizma dediğimiz şey atare'den gelir. Atare de Latince'de çekmek demek. Yani insanları Magnet gibi böyle, Evet. mıknatıs gibi. yani mıknatıs gibi böyle çekiyor işte insanları kendine, öyle söyleyebiliriz. Bu doğuştan gelen bir şey değil, demek istediğim o. Kolaya Sonradan- kaçıyorlar seyirciler. Sonradan edinebiliyor muyuz? Bu tabii ki bunların hepsi bizde var. Yani 8 tane karizma özelliği var, tamam mı? Nedir onlar? Aa, bunları Sen- anlatın hocam, bir dakika, ben ilişki falan Nereye? diyorum. Uzar Bunu diye anlatın. diyorum. Nasıl karizmatik olacağız o zaman?